Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Cake iplerle ördüğüm bu hırkanın yakası dilediğiniz şekilde kullanılabilir. İsterseniz dışa doğru, isterseniz içe doğru böyle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben cake ip kullandım ama size tavsiyem düz renk bir ip kullanmanız ya da ebruli bir ip yapmanız. Çünkü bu iplerde maalesef böyle yan yana görüntüler denk ve simetrik gelmediği için biraz sıkıntılı bir görüntü oluşuyor. O yüzden size tavsiyem düz renk ya da ebruli renkle örmeniz. Bugün cake iplerle bir hırka öreceğim. Çok kolay bir hırka. Çok kolay. 1-2 gün içinde bitirebilirsiniz eğer örgü örmeyi iyi biliyorsanız. Dilediğiniz iple örebilirsiniz. Merserize ile de örebilirsiniz. Normal bir iple de örebilirsiniz. Şimdi ben bu iplerden size ipin içeriğini göstereyim. Bunlar 100 gram ve 190 metrelik ipler. 6 numarayla ördüm. Büyük numara kullandım ama bunu 4-5 numarayla da örebilirsiniz. Bu hırkayı 38 beden için ne kadar ip gitti onu anlatayım size. Eğer benim yaptığım uzunlukta ve darlıkta yapacaksanız 4 ipten biraz daha fazla, yani 450 grama yakın ip gerekti. 450 gram ip yeterli oldu. Modelimize arka yüzden başlıyoruz. Yani arka tarafı öreceğiz ilk etapta. Burada ölçüyü alırken arkadan şöyle vücudumuzun yarısına kadar ölçüyoruz. Arka sırtınızı ölçüyorsunuz. Sırtınızın en geniş tarafından, üst taraftan ölçüyorsunuz. Eğer kalçayı örten bir hırka istiyorsanız o zaman kalça ölçünüzden itibaren şöyle yarıya kadar ölçeceksiniz. Sonra kenarına ekstradan 3 parmak kalacak şekilde 3'er parmaklık daha zincir ekleyeceksiniz. Neden? Çünkü hırkanın biraz bol durması gerekiyor. Yani hırka bir kazak gibi değil. Biraz daha dökümlü durabilmesi için geniş, yani ekstra bir 8-10 santim kadar kenarına zincir daha ekliyorsunuz. Eğer zinciriniz 3'ün katları artı 1 olursa tam sonuç elde etmiş olursunuz ama fark etmez. Zinciriniz artarsa şöyle kesebilirsiniz en sondan. 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyorsunuz. Burada elinizle tuttuğunuz başlangıç noktasına 1, 2, 3 seferde yukarıya çıktığınız bir trabzan yaptınız. Bu eğer eliniz 2 seferde yukarı çıkmaya alışıksa 2 seferde yukarıya çıktığınız bir trabzan da olabilir. Ben 3 seferde yaptım. 3'lü trabzan yaptım. 1-2 zincir ipi doluyorsunuz. Bakın aynı boşluğun içine bir tane daha 3 seferde yukarıya çıktığım trabzan yaptım. Sonrasında hiç zincir çekmiyorum. İpi doluyorum. Aradaki zincir boşluklarını sayacağız. Bu arada başlangıç zincirinizi her zaman gevşek çekmeniz gerekiyor. 2 tane boşluk atlıyorsunuz. 3. boşluğun içine 1, 2, 3 seferde yukarıya çıktığınız trabzanı yaptınız. 2 tane zincir çekiyorsunuz ve aynı boşluğun içine yine 3 seferde yukarıya çıktığınız bir trabzan yapıyorsunuz. İpi tığın üzerine aldınız. Tekrar yine 1-2 zincir boşluğu atlayıp 3. zincir boşluğuna 3 seferde yukarı çıktığınız trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine bir tane daha üçlü trabzanı yapıp bu metotla sıranın sonuna kadar gidiyorsunuz. Şimdi ben size küçük bir model üzerinde anlatacağım. Geri kalan kısmını böyle büyük model üzerinde git gel yapmayacağım. Sonrasında zaten model çok kolay. Nasıl ilerlediğimizi göstereceğim. Bakın şimdi diyelim ki sıranın sonuna geldiniz. Burada böyle zinciriniz artmış olabilir. İstediğiniz kadar artmış olabilir. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. 2 ya da 3 zincir artar maksimum. 1 zincir boşluğu atlıyorsunuz sıra sonunda. Sonra bir tane trabzan yapıyorsunuz. 3 seferde yukarı çıktığınız. Bu kenarların düzgün gözükmesi için gerekli. Burada kalan zinciri zaten sökebilirsiniz de, kesebilirsiniz de, dikiş dikerken, kenarları dikerken içeri de alabilirsiniz. Bu şekilde bitiriyorsunuz sırayı. Yukarıya çıkarken 1, 2, 3, 4.
Şimdi bu anlatacağım sıra aslında bundan sonraki bütün sıralarda uygulayacağınız metot. Bu başlangıç sırasıydı. Şimdi anlatacağımı iyi anlarsanız bütün sıralarda zaten aynı tekniği uygulayacaksınız. 4 tane zincirle yukarı çıktınız. Bakın buraya batmıyorsunuz. Şuraya değil. V şeklindeki bu boşluğun içine batıyorsunuz. 1, 2, 3 seferde yukarı çıktınız. Araya 2 zincir çektiniz. Ve yine aynı boşluğun içine bir tane daha 3 seferde yukarıya çıktığınız bir trabzan yaptınız. İpi tığın üzerine aldınız. V şeklindeki boşluğun içine yine bakın hiç zincir çekmiyorsunuz diğer boşluğa atlarken. Bir tane üçlü trabzan yaptınız diğer V şeklindeki boşluğa 2 zincir ve aynı boşluğun içine yine bir tane daha trabzan yaptınız. 3 seferde yukarı çıktınız. Yine hiç zincir çekmiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluğa atlıyorum. Buradaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3. Yukarı çıktım. Araya 2 zincir. Aynı boşluğun içine yine aynı metotla. Tekrar zincir çekmeden son boşluğuma, ben dediğim gibi küçük bir model üzerinde gösteriyorum şimdi size. Kolları ve ön tarafı nasıl ayarlayacağınızı da göstereceğim, nasıl ölçü alacağınızı. Şimdi buradan itibaren sıranın sonuna geldim. Bakın buradan itibaren yukarı çıkmayın. Sıra sonunda burada bir trabzan var. Hiç zincir çekmiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Buradaki son noktaya batıyorum, kenarlar düzgün ilerlesin diye 3 seferde yukarı çıktım. Bakın kenarlarımız dümdüz oldu. Sonrasında yine aynı metotla 4 zincirle yukarı çıktım ve bu ikinci sırada hangi tekniği uyguladıysam başa sarıp yine aynı şeyi yapabilirsiniz. Yine boşlukları trabzan, 2 zincir trabzan, sonra hiç zincir çekmeden diğer boşluğa atlayarak ve sıranın sonunda da tek bir tane trabzan yaparak bitiriyorsunuz. Burada önemli olan sonda yaptığınız trabzanı atlamamak. Trabzanı atlamadan yukarı çıkın. Yani trabzanın üzerine mutlaka en sonda bir tane trabzan yapmak zorundasınız. Sıranın sonuna geldim. Hiç zincir çekmedim. Bakın hiç zincir yok. İpi tığın üzerine aldım ve son noktaya bir tane trabzan yaparak ilerliyorum. Tekrar anlatmanın gereği yok. Metot bu kadar basit. Arka tarafı böyle kocaman bir parça üzerinde örüp sırtı böyle yukarı çıkıyorsunuz. Büyük bir parça üzerinde 60 santim uzunluğunda ördüm. Benimkinin ölçüsü bu. Siz daha uzun örebilirsiniz, daha kısa yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Önlere gelecek olursak yine aynı uzunlukta böyle 2 tane ön parçamız var. Şöyle göstereyim. Ama dikkat ederseniz biraz fazla. Yani biraz daha fazla arka taraftan. Neden? Çünkü yakayı dikerken şöyle bir şey yapacağız. Burada böyle dikişi yaparken arada biraz boşluk bırakacağız. Yani şöyle açılacak yaka kısmımız. Şurada bir ense payı bırakacağız. Yaklaşık 10 santim kadar bir ense payı bırakıyorsunuz. Dikişi anlatıyorum şimdi size. Şuraları dikiyorsunuz. Buraları ne kadar fazla ördüm? Bakın şimdi benim ipim kalın, tığım da kalın. Şu V şeklindeki boşluklardan normalde buradaki boşlukları sayıyorsunuz V şeklinde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 benim 20 taneydi. Normalde önler bunun yarısı kadar 10 boşluk burada, 10 V şeklindeki boşluk burada olması gerekiyordu. Ama ben 12-12 yaptım. Neden? Çünkü önlerin biraz daha geniş olması gerekiyor. Biraz ön taraf dökümlü duracağı için, yaka açık duracağı için ve göğüste bir genişleme olduğu için ön tarafta biraz daha geniş tuttum ön tarafları. Dolayısıyla yani normalde önler yarısı olması gerekirken ben 3-4 santim daha fazla tuttum ön tarafları. Dikerken de şurayı boş bırakacağım. Bakın burayı böyle boş bırakıyorum. Göstereceğim birazdan. Şuraya kadar dikeceğim. Ense payı bırakıyorum burada. Şöyle 5-6 tane V şeklinde boşluğu bırakıyorum. Tam ölçün yarısını. Ortada biraz boşluk bırakıyorsunuz. Sonrasında buraları dikiyorsunuz. Ondan sonra kolları şu şekilde dikiyorsunuz. Kolları şöyle ikiye katlıyorsunuz ve buradan başlayarak
tam yarısının tepe noktasını şuraya getiriyorsunuz. Yarısının tepe noktasını şu uca getiriyorsunuz. Önce burayı ön yüzle birleştiriyorsunuz. Diğer tarafı arka yüzle birleştiriyorsunuz. Sonra burayı ve burayı dikiyorsunuz. Bitmiş halini birazdan göstereceğim. Burada da aynı metodu uyguluyorsunuz. Kol ölçümüzü nasıl alacağız? Şimdi zincirimizi çekiyoruz. Kolumuzun en kalın olan bölümünden şöyle bakıyorsunuz ve böyle bir parmak kadar pay kalacak ya da bir parmaktan da biraz fazla şu şekilde pay kalacak şekilde en kalın olan kısmından zincirinizi gevşek bir şekilde çekiyorsunuz ve bunun üzerine kolu örmeye başlıyorsunuz. Uzunluk ne kadar olacak? Ben 47 santim kadar yaptım ama herkesin boy ölçüsüne göre değişir. Eğer 1.60'ın altındaysanız 42-43 santim yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi kolu rahatlıkla örebilirsiniz bu zincirin üzerine.